Mütevazı lezzetlerden kucak dolusu selamlar, saygılar. Bugün kayısılı bir tarif vereceğiz. Kekli muhallebi. Malzeme listemiz biraz fazla gibi görünebilir ama ekonomik ve her yerde bulabileceğimiz malzemeler. Şimdi önce malzemelerimize bakalım, ondan sonra yapımına geçelim. Kek için 2 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1,5-2 su bardağı un. Kayısılı muhallebi için 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı kıyılmış kuru kayısı, 1 çorba kaşığı nişasta, 1 çay bardağı un, yarım paket vanilya ve 1 çorba kaşığı tereyağı. Kekli muhallebimizin yapımına kekimizi hazırlayarak başlıyoruz. 2 adet yumurtamız var demiştik. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet. Yarım su bardağı toz şekerimiz var. Pudra şekeri de kullanabiliriz. Şimdi bembeyaz olana kadar, boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. İstediğimiz kıvama geldi. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ilave edeceğiz. Çok kısa süre karıştıracağız. Evet. 1,5 ya da 2 su bardağı unumuz var. Çünkü biliyorsunuz hep diyorum buğdayın yetişme koşulları farklı olabiliyor. Unun kıvamı da farklı oluyor. Fakat elenmiş olmasına özen gösteriyoruz. Şöyle yine kısa süre karıştırıyoruz. Kabartma tozumuz var. Ve yarım paket vanilyamız var. Yarısını da muhallebide kullanmak üzere ayırıyoruz. Bakın 1,5 su bardağı yetiştim un. Bir karıştıralım. İstediğimiz kıvama kekimiz geldi. Şimdi yağlayıp unladığımız bu büyüklükte bir cam kaba ama fırın ısısına dayanıklı bir cam kaba kek harcını döküyoruz. Güzelce sıyırıyoruz. Fırına vermeden önce üzerini düzeltiyoruz. Bu şekilde hazır. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında üzeri kızarana kadar ve kabarana kadar yaklaşık 35 dakika pişireceğiz. Kekimiz istediğimiz renkte pişti. Bir kenara bırakıyoruz. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebimizi hazırladığımız sürede kekimizin soğuması yeterli olacak. 3 su bardağı sütümüz vardı. 1 su bardağı toz şekerimiz var. Sütün soğuk olmasına özen gösteriyoruz. 1 çay bardağı unumuz var. 1 çorba kaşığı nişastamız. Buğday nişastası kullanıyoruz. Eğer yoksa mısır nişastası olabilir. Şimdi soğukken karıştıracağız. Bunu kıvam almaya başlayınca önce kuru kayısımızı, vanilyamızı ve tereyağını ilave edeceğiz. Bu tarif için muhallebimize koyduğumuz nişasta parlaklık verecek, tereyağı da çatlamasını engelleyecek. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. Yaklaşık 1 su bardağı kadar ince doğradığımız kuru kayısımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra
Hemen arkasından yarım paket vanilyamız var. Bunu da şöyle bir karıştırıyoruz. Ve en son olarak çatlamasını engellemek için bir çorba kaşığı tereyağımız var. Margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağının lezzeti bambaşka. O yüzden tereyağı kullanmayı tavsiye ediyorum. Şöyle 1-2 dakika daha kaynatacağız. Kayısılı muhallebimiz pişti. Kekimiz de istediğimiz kadar ılıdı. Daha doğrusu istediğimiz ölçüde. Şimdi üzerine döküyoruz. Ve düzeltiyoruz. Oda ısısında biraz soğuduktan sonra buzdolabına yerleştireceğiz. 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Kekli muhallebimizi yaklaşık 2 saat buzdolabında beklettik. Şimdi kesiyoruz. Bir gece bekletirsek aslında daha iyi netice alıyoruz. Fark ettiyseniz bıçağı suya batırdım. Daha keskin hat elde edebilmek için, daha düzgün olsun diye. Yaklaşık 8 dilim çıkartacağız. Bir anlamda pasta gibi de oluyor. Şimdi bir dilim alalım servis tabağına. Bakın güzel bir görüntü. Üzerine arzu ettiğimiz süsleme maddesiyle süsleyebiliriz. Hepimize afiyet olsun. Bugün birlikte içinde kayısı bulunan lezzetli bir ikram hazırladık. Tadından çok eminiz. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyeceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.